İlk öykümüz 8. sınıfta geçiyor. Aslında ne benim okulumda ne arkadaşlarımda ne de öğretmenlerimde sıra dışı hiçbir şey yoktu. Ancak var ya o sınıf, işte bütün olay o sınıftaydı. Öncelikle erkekler tuvaleti ve müdürün odasının hemen ortasında tüm sınıflardan uzakta bulunuyordu. Tüm sınıflarda tahtadan sıralar varken bizimkiler yepyeni plastik dershane sıralarıydı. Hatta sınıfın kapısı daire kapısıydı garip bir şekilde. Bildiğiniz evinizden çıkarken kullandığınız kapılardan. Hatta deliği de vardı tam üstünde, arada bakıyorduk orada hoca geliyor mu diye. Ama en önemlisi bu öykünün de konusu olan borular tabii ki. Evet, sınıfın tavanında 2 tane kapkalın boru sınıfı turluyor, ardından Allah bilir nereye gidiyordu. Ne yani, yeterli gelmedi mi? Peki bu boruların üzerinde 2 adet musluk ve onlara bağlı olan 2 tane de vana olduğunu söylesem fikriniz değişir miydi? Bu musluklar sınıfta tam bir merak konusu olmuştu. Herkes birbiriyle bu muslukların ne için olduğunu ve daha da önemlisi onları açarsak ne olacağını merak ediyorlardı. Bence açarsak sınıfı sıcak su basar. Kalorifer borusu tarzı bir şeydir bence. Sıcak su olsa bile kesin öğretmenler odasındaki gizli jacuzzi içindir. Bence hocalar sınıfta kalan öğrencileri yedikten sonra kalan artıkları diğer öğrencileri yemesin diye okulun altında yaşayan ejderhaya götürüyordur. Ne? Bu kadar merak eden kişi olmasına rağmen kimse 5 dakikalık teneffüslerde nöbetçi öğretmeni yakalanma riskini alıp tüm sınıfın ortasına buraya tırmanmak istemiyordu. Bir gün ders zili çalmış, birçok kişi toplanmış ve bir okul klasiği olan doğruluk mu cesaretlik mi oynuyorduk. Sıra bana gelmişti. Ben de sevdiğin var mı gibi sorulardan sıkıldığım için cesaretlik demiştim. Oyunun hemen önce konu borular olduğu için soru soran arkadaşım borulara tırmanıp vanaları açmamı istedi. Ben de sıradan yardım alarak tırmandım ve vanayı açtım ve hiçbir şey olmadı. Borudan sıcak su, gaz ya da çocuk artıkları çıkmaması biraz hayal kırıklığı oluşturmuştu ama ben o andan itibaren aslında borulara çıkmanın ne kadar kolay olduğunu fark ettim. O günden sonra biraz da karantinada biriktirdiğim enerjiyle her ders zili çaldığında boruya tırmanıyor ve tarzan stili sınıfta dolaşıyordum. Hoca sınıfa girdiği anda refleksen boruyu bırakıp fall damage alarak yere düşüyordum. Oturduğum sıranın en arkada, boruların hemen altında olması da işime geliyordu. Bir hafta sonra okulun kursunda, başka kişilerle yine aynı sınıftayız. Ben yine o borularla geziyorum. O sırada İngilizce hocamız en beklemediğim anda sınıfa daldı. Ben alışkanlıktan ve refleksen elimi anında bıraktım. Ama borular sınıfın en arkasında olduğu için ben askılıkların üzerine düşmeyeyim mi şans eseri. Askılık sırtımın içinden bir geçmiş. Oradan bozulan dengemle yalpalayıp yere çarpmışım. Neyse ki arkalarda olduğumdan ve kurs nüfusu az olduğundan beni gören olmadı. Tepki veremeden o acıyla oturduğum sırama mecbur dersi işledim. Sonraki teneffüs yine tırmandım ama. Pek ders almamıştım yani. Dediğim gibi o zamanlar ergenliğe yeni girdiğimden midir, karantina sırasında fazla enerji biriktirdiğimden midir bilemiyorum. 120 fincan espresso içmiş gibi çok enerjiktim. İşte bu yine yani hiperaktif olduğum zamanlardan bir ortaokul anısı daha. LGS'ye az bir zaman kaldığı için ortaokulun 8. sınıflar için en çok puan eden ders olan matematiğe özel bir kurs başlatmaya karar vermişler. O zamanlar ben de kendi kendime bir meydan okuma bulmuştum. Öğretmen gelmeden önce öğretmen masasının altına saklanıp beni fark edene kadar orada kalıyordum. Ve ortaokul bitmeden önce bunu tüm derslerin hocalarına yapmayı planlıyordum. İşte yine bu hedefle saklandım masanın altına. Hoca yoklama aldı. Ardından akıllı tahtayı açıp önceki yılların sorularını sınıftakilerle birlikte çözmeye başladı. Ben ve arkadaşlarım başta kıkırdasak da matematik hocalarını bilirsiniz. Hoca kendini iyice kaptırdı derse. O soruyu kim yapacak? Ben yapacağım hocam. Ben de bu sırada hala hocanın beni fark etmesi ve dışarı çıkmayı bekliyordum. Eğer birden çıksam oldukça tuhaf kaçacaktı. Bekleye bir yerden sonra transa geçtim, gerçekliği sorgulamaya başladım. Ben niye varım abi? Ben de bari boş boş durmayayım, bir yandan dersle ilgileneyim dedim ve ciddi dersi dinlemeye ve soruları çözmeye başladım. Hani utanmasam masanın altının parmağımı kaldırıp hocam bunu da ben çözebilir miyim diyecektim. Allah'tan hoca öğretmenler odasında birkaç kitap almaya gitti de ben de masanın altına koşarak çıkıverdim. Benim orada olduğumu unutmuş olacaklar ki bütün sınıf kahkahaya boğuldu. Ben de sırama oturmuş hocanın beni fark etmeyeceğini merak ediyordum. Acaba hoca dersin yarısında olmadığımı fark eder mi? Hani normalde derslere katılıyorum da belki beni görünce garipseyebilir o yüzden. Niye katılmıyorsun diye. Ya da belki bu kadar arkalarda oturduğum için beni... Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Aslında aklımda şu aralar böyle bir video çekmek yoktu. Ama takip ettiğim bir kanal, sizin kanallarınızı inceleyeceğim diye bir paylaşımda bulununca ben de dedim ki neden bu videoyu erkenden hazırlamıyorum?
O yüzden hem de başka sebeplerden dolayı bu video oldukça aceleye geldi aslında. Özellikle sonlara doğru bir kalite düşüşü olduğunu fark etmişsinizdir. Ee, Sonraki videolarda bunu biraz daha düzelteceğim. Ama sonraki videolar dedim diye hemen birkaç hafta sonra yeni bir video beklemeyin. 5-6 video hazırlayıp her ay birini paylaşmayı düşünüyorum. O yüzden biraz beklemeniz gerekecek. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilir. Like atıp abone olarak kanala destek olabilir. Ekranda gördüğünüz linkten veya açıklamalardaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Hoşçakalın.